Merhabalar. Bu videomuzda YOLO V4 kullanarak bu videoda gördüğünüz gibi plakaları tanımaya çalışacağız. Sadece spesifik olarak araba plakalarını tanımaya çalışacağız. Şimdi bununla ilgili nasıl bir adımlar izleyeceğiz bunu takip edelim. Evet, bu sonuç videomuza en sonunda tekrar geleceğiz. Bunu yaparken kullandığımız bir site var. The AI Guy tarafından aslında da bu iş yapılmış, plakaların eğitimi yapılmış ve kendisi bize burada linkini verdiği GitHub sayfasında, ki GitHub sayfasını şurada açayım, bütün bu dosyaları bize sağlamış. Burada benim kullanacağım tek bir dosya var. Yani YOLO V4 kullanacağım. Ve aşağı inerseniz, bu GitHub sayfasını aşağıda sizlerle paylaşacağım. Aşağı inerseniz bize sağladığı bir custom trained weight dosyası var. Bu weight dosyasını şuraya tıklayarak indirebiliyorsunuz. Yani bizim için daha önceden bu plakaları eğitmiş, Colab kullanarak eğitimini yapmış ve hazır bir weights dosyası oluşturmuş. Bu weights dosyasını buraya tıklayarak buradan indir diyerek indirebiliyorsunuz. Ben bunu indirdiğim için şimdi tekrardan indirmeyeceğim. Fakat indirdiğiniz zaman nasıl bir dosya oluşuyor ona geleceğim. Evet. Images YOLO Coco kısmında. Ben burada bugün amacım bir video üzerinden yapmak bu çalışmayı. Hazır bir resim üzerinden de yapılabilir. Hatta canlı webcam görüntüsü üzerine de olabilir. Burada biliyorsunuz birçok weight dosyalarımız var. Ben bu indirdiğim dosyayı, bu şeyin AI Guide sitesinde indirdiğiniz dosya custom.weights olarak iniyor. Ben onu plaka.weights olarak değiştirdim. Yani şu dosya, indirdiğiniz dosya şu dosya. Bu nedir? İşte eğitim yaptığınızda oluşan weight dosyası. İşte bu hani Colab'da daha önceki videolarımızda anlattık. Weight dosyası oluşuyor. Bu weight dosyası bir tane bize lazım olanlardan biri bu. Bir de plaka.config dosyası oluşturduk. Bu aslında bizim daha önceki videolarımızdaki, yani bir önceki YOLO versiyon 4 ile ilgili videomu izlediyseniz bunu şimdi size açarak burada sadece 2-3 tane yeri değiştirdim. Config dosyası. Buna da ne dedim? Plaka.config dedim. Şimdi burada çok az birkaç tane yeri değiştireceğiz. Değiştireceğimiz yerlerden birisi şurada hemen Max Batches var. Max Batches'ın kaç olması gerekiyordu? Sınıf sayısı çarpı 2000. Şimdi burada sınıf sayısı sadece plaka numarası olduğu için 1 çarpı 2000 yani 2000 olması gerekiyor. Sonra sizdeki bu config dosyasını değiştirmek için bu yolu izleyebilirsiniz. Ctrl F'e tıklayarak YOLO'yu arattırıyorum. YOLO'yu arattırdığımda karşıma 3 kere YOLO çıkacak. Bunlardan hepsinde şu değişikliği yapıyorum. Classes kısmını şurayı 1 yapıyorum. Şu kısmı 1 yapıyorum. Ve filters kısmında neydi? Class sayısı yani 1 artı 5 nedir? 6. 6 çarpı 3 18. Filter kısmını da 18 yazıyorum. Şimdi burada YOLO bir tane buldu. Burada classes'ı 1 yaptım. Filters'ı da 18 yaptım. Aynı şekilde YOLO'nun olduğu 2 nokta daha var. Yani toplamda 3 tane bölge var. Burayı da classes 1 ve filters 18 olarak değiştiriyorum. Sonrakini bul diyerek en sondaki üçüncüyü de bularak yine orayı da classes'ı 1 ve filters'ı 18 olarak değiştiriyorum. Bunun dışında benim daha önce kullandığım, yani bir önceki videomda YOLO versiyon 4 ile ilgili kullandığım config dosyasının tamamen aynısı. Sadece bu 3 farklı noktadaki yerleri değiştiriyorum. Şimdi buna da plaka.config adını verdim. Şimdi bir değişiklik daha yapıyorum. Şurada YOLO Coco isimli klasörümün içerisinde. Bu arada böyle bir yapı kullanmamız gerekiyor. Şurada ben YOLOvideo.py dosyasını YOLOvideotraffic.py olarak değiştirdim. Bunların hepsi aşağıda paylaşacağım. Kendi GitHub sayfamda mevcut. Burada real time'da yapabilirsiniz. YOLO video yapacağım bu örnek videoda. YOLO video pay dosyasını buradan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra onda da çok ufak bazı değişiklikler yaparak YOLO video trafik olarak değiştireceğim. Şimdi ona da geleceğim ama ondan önce şu YOLO Coco klasörünün içerisinde Coco Names isimli dosyayı açayım, size göstereyim. Bu dosyayı da normalde burada sınıfların isimleri var. Ben sadece burada bir sınıf olduğu için buraya plaka olarak tanımladım. Çünkü sadece plakayı tanımlayacağız. Dolayısıyla bu dosyayı da tamamladıktan sonra
Şimdi Py dosyamıza gelebiliriz. Az önce söylediğim gibi buradaki GitHub sitemizdeki paylaştığımız YOLO alt-video.py dosyasını indirebilirsiniz. İndirdikten sonra karşınıza şöyle bir dosya gelecek. Bu dosyada birkaç noktayı değiştirmemiz gerekiyor. Ben değiştirilmiş halini açarak size göstereyim. Onun adını YOLO video traffic.py olarak değiştirdim. Şimdi bunda neleri değiştirdiğimizi söyleyeceğim size. Bir kere biraz sonra terminalde kullanacağımız komut satırını değiştireceğiz. Ona geleceğim. Ama ondan önce iki tane önemli nokta vardı. Birisi weights dosyası ki burada bakın plaka.weights olarak değiştirdim. Birisi de config dosyasıydı. Plaka.config olarak değiştirdim. Coco Names isminin buradaki yerini değiştirmiyorum ama Coco Names'in içine sadece plaka olacak şekilde az önce gösterdiğim gibi o şekilde kaydediyorum. Şimdi bu değişiklikleri yaptıktan sonra kaydediyorum. Ben zaten kaydettiğim için şimdi kaydetmiyorum. Şimdi şuradaki komut satırını da değiştirdim. Nasıl değiştirdim? Bir kere input videomun adı traffic mp4 diye bir dosya. Şimdi o dosyayı size göstereyim. Videos kısmında şöyle ham hali bu şekilde bu dosyanın. Yani hiçbir şey okuma yok. Nesne okuma tanıma yok. Nesne tanıma yok şu anda. Ham hali bu. Bu input hali. Peki Py dosyamıza geri dönersek output'umuz ne olacak? Output'umuz da traffic2.avi olabilir. Ya da işte siz buna başka bir isim verebilirsiniz. Ve burada YOLO video traffic.py isimli yani yeni Py dosyanızın adı. Aynı dosyayı da değiştirebilirsiniz. Yeni Py dosyanızın adı neyse onu yazıyorsunuz. Ben şu traffic2'yi trafik 3 olarak değiştirmiştim az önce. O şekilde de kaydedebiliriz. Yani ismini ne yapmak istiyorsanız output dosyasını o şekilde çalıştırabilirsiniz. Şimdi Python YOLO hatta trafik 3 olarak kalsın. Onun üzerine yazmasına gerek yok. Bunu zaten çalıştırmayacağım. Şimdi burayı Ctrl+C ile kopyalıyorum. Pardon, bundan önce şurayı, şu klasörlerimin yapısını bakın bu şekilde olması gerekiyor. Bir output klasörü, bir videos klasörü, bir de YOLO Coco klasörü olması gerekiyor. Ve YOLO video traffic.py dosyamın da burada olması gerekiyor. Şimdi buranın path'ini Ctrl+C ile kopyaladıktan sonra terminali açıyorum. Terminali açtıktan sonra DD deyip bir boşluk bırakarak bu yolu yazıyorum. Şu anda bakın geçmedi fakat D 2 nokta üst üste yazdığımda geçiyor. Eğer sizin de klasörleriniz, dosyalarınız D'de ise C'den D'ye geçerken böyle bir hilesi var. Normalde geçmiyor ama D 2 nokta üst üste yazarsanız geçiyor. Şimdi burada artık şu komut satırını çalıştırabilirim. Bu komut satırını çalıştırmak üzere Ctrl+C ile kopyalıyorum. Terminale geçiyorum ve bunu yapıştırıyorum. Şimdi burada ne diyoruz? Python diyoruz. Yani Python'ı çalıştıracak. Python programının YOLO video traffic.py isimli Python dosyasını çalıştıracak. Bunun için input olarak traffic.mp4'ü kullanacak. Output olarak da traffic3.avi dosyasını oluşturacak. Ve YOLO Coco klasörünün içerisinde de bu YOLO Coco isimli klasörün içerisinde de istediğimiz bütün weight'ler var. Plaka weight var. Plaka.config var. Ayrıca Coco Names de burada. Dolayısıyla bu terminalde bunu çalıştırdığımızda ben bunu şimdi çalıştırmayacağım. Siz bunu çalıştırdığınızda yaklaşık 5-10 dakika arası bir zaman alıyor. Ve oluşan dosyada karşımızda yani burada bizim output klasörümüzün içerisinde traffic3.avi ya da işte traffic2.avi şeklinde. Şimdi traffic2 ve 3'ün farkı şuydu. Traffic2'yi şu şekilde ben bütün nesneleri tanıyacak şekilde yani yolunun bütün orijinal işte araba, trafik lambası vesaire gibi denemiştim. Yani önceki videomuzda hatırlarsanız şu videomuzda YOLO ve OpenCV ile nesne tanıma isimli videomuzda bunu anlatmıştık zaten. Bütün nesneleri tanıyabiliyorduk. Fakat şimdiki farkımız nedir? Şimdiki farkımız bizim burada sadece plakayı tanımak. Burada sadece plakayı tanımak için bu son anlattığımız komut satırını işlettik. Ve şu anda bakın bu iki plakayı tanıyor. Ayrıca istersek şunu da deneyebiliriz. Bizim burada bir dosyamız daha var.
YOLO, realtimeyolo.py. Bu realtimeyolo.py dosyasını çalıştırarak da webcam üzerinden aynı şekilde plakaları okutturabiliriz. Bu da mümkün. Bu şekilde hazır bir webde bulduğumuz bir weight dosyasını, bakın burada bize sunulmuş olan, bu The AI Guy'ın sitesinde sunulmuş olan weight dosyalarını, aşağıdaki bize sunduğu weight dosyasını kullanarak biz kendimiz eğitim, training yapmadan da bu şekilde plakaları, araba plakalarını tanıtabiliriz. Bunun bir sonraki adımında önceki videolarımızda Tesseract, PyTesseract kullanmıştık. Bu plakaları alarak, bu plakaların üzerindeki plaka numaralarını okuyarak bunları tekste, metne dönüştürebiliriz. Bu da belki sonraki çalışmalarımız olabilir. Teşekkürler.